Evde günü kurtarmalık havya yapımı. Normal şartlarda herkesin bir havya takımının olması gerektiğini düşünüyorum. Her evde uygun fiyatlı da olsa havya seti bulunursa, şu anda video çektiğim tarihte 30-35 lira civarı ücretsiz kargoyla bile geliyor. Bir kere lehim yapsanız sizin bir şeyinizi kurtarsa parasını çıkartır. Ama bunların hiçbiri yok elimizde. O zaman ne yapalım? Bir tane geçici havya yapalım. Aklımdaki malzemeler: kurşun kalem, sertlik derecesi HB ya da HB olursa iyi olur. 2B gibi yumuşak kalemlerden çok verim alabilir miyiz emin değilim. Sıcaklığa da maruz kalacağı için uzun ömürlü olmayabilir. Yine de zaten bu şekilde de uzun ömürlü olmayabilir. Kalemi yontmak için maket bıçağı veya benzeri bir kesici alet, kullanılmayan USB kablo ve bir adet de bize enerji sağlaması için en az 2 amperlik USB şarj aleti veya powerbank kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi kenara alıyorum. Kalemimizi yontmaya başlayalım. Şöyle 4 santimden yontmaya başlarsam şöyle 3 santim gibi bir kullanım alanımız olur. O da bize yeter diye düşünüyorum. Şuradan gireceğiz. Kesici aletleri kullanırken yaşınız küçükse lütfen büyüklerden yardım alalım. Hatta komple elektrikle ilgili çalışma yaptığımız için yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz lütfen bu işlemleri evde denemeyin. Havyamız hazır. Ona enerji verebilmek için USB kablomuzu hazırlayalım. Bunda da şöyle 5 santimetre kadar yerden kesici aletle zarar verebilirsiniz. O yüzden çakmakla işlem yapmayı tavsiye ediyorum. Yumuşadı görüyorsunuz. Tabi bana lazım olan kabloları da kesmiş oldum. Kopartmış oldum daha doğrusu. Biraz da insan gibi davranayım. USB kablolarda sonradan satın aldıklarınızda bazen iki uç oluyor. Bu şekilde ise yeşil ve beyaz olanları veri iletimine yaradığı için bunlarla işimiz yok. Bunları kesiyorum. Standart USB kablosunda kırmızı olan artı ucumuzdur. Siyah olan da topraklama ya da şase ya da eksi diye kendisine çağırıyoruz. Hemen bu kablolarımızı da şöyle sıyıralım. Şimdi artı ucu kullanacağımız uca yakın taraftan şu şekilde sarıyorum. Şimdi kalemi iyi tutmazsa enerji gelmeyecektir. Biraz birbirine yakın olsun şöyle. Çok da yakın yaparsak sistem kısa devreye düşebilir. Emin değilim ama tahmin yürütüyorum. USB kablolar çok ince oluyor. O yüzden birbirine değmemesine, şu iki arasında boşluk olmasına dikkat ediyorum. Böyle bir test etmek istiyorum. 220 voltun şarj adaptörüm. En az 2 amper. Bu 2.1 amper diyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Henüz enerjiyi vermedim. Uzatma kablosu anahtarlı. Şunu çok iyi sıkamadım. Kalemi döndüremediğim için. Şimdi enerjiyi verdim.
Dumanlar çıkmaya başladı. Bu normal. Şu anda birkaç saniyede ısındı, görüyorsunuz. Ve lehim yapabilir duruma geldik. Şöyle dar alanda bir lehim yapmayı deneyelim. Şimdi siz diyeceksiniz ki evde lehim yok. Evde lehiminiz yoksa mevcut karttaki lehimleri kullanabilirsiniz. Şu anda hem uzaktayım, video çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.